Ben Mine Caner, klinik psikoloğum. Ben daha çok yetişkinlerle çalışıyorum. Ergenlerle bireysel terapiler gerçekleştiriyorum. Onun dışında çift terapisi de yapıyorum. Daha çok kaygı bozukluğu üzerine başvuru alıyorum. Hani gelmek istiyorlar, danışmak istiyorlar. Depresyon, bunu çok görüyoruz. Panik ataklar, panik bozukluk. Bunları da çok sık görüyoruz. Öncelikle pandemi, ekonomik şartlar, tabii ki de hayatımızda bu arada her zaman bir belirsizlik vardı ama şu an belirsizlik daha çok vurgulandı pandemiyle birlikte. Çünkü ne yapacağımızı bilemedik, işte bilmediğimiz, bilinmez bir virüse bir savaş vardı, bir hastalık vardı derken tabii ki de o belirsizliğe bağlı kaygılar daha da arttı. Ekonomik koşullar bunu besledi. Kaygı kötü bir şey değil tabii ki de aslında. Çünkü işlevsel bir duygu. Bizim hayatta kalmamızı sağlayan duygulardan birisi. Düşünsenize, sınava çalışmamızı sağlayan bir şey bile o sınav kaygısı aslında. Ama biz bu kaygıyı çok yoğun olarak hissettiğimizde o işlevsellikten birazcık daha çıkabiliyor. İşte geleceğe dair, belli olmayan bir şeylere dair kaygı duymaya başlayabiliyoruz. Odaklanmamızı engelleyebiliyor bu kaygı. Hayattaki gündelik işlerimizi yapmamızı engelliyorsa işte o zaman acaba bir yardıma ihtiyacımız var mı diye düşünmeye başlayabiliriz mesela. Öncelikle zaten çevre bunu bir fark ediyor. Hani işte bir acaba yardım mı alsan diye söyleyenler muhakkak oluyordur. Ama kişi de bunu kendisinde fark etmeye başlıyor. Çünkü işte o kaygı daha da hayatını kaplamaya başlıyor. Geleceğe dair daha çok kaygı duyuyor. Anlıyor ki hani o duyduğu kaygı artık işlevsel olmaktan çıkıyor. Çünkü düşünsenize, sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ve bunun yetmeyeceğini düşünüyorsunuz ve bir beklenti kaygısı da var aynı zamanda. Bu da sizi çok etkiliyor ve yoğun bir şekilde kaygı hissedebiliyorsunuz. Gündelik işlerine odaklanmakta zorlanabilir kişi. Sonra yaptığı bir işe odaklanamayabilir. Çok fazla bir de kaygıda fiziksel belirtiler de gösteren bir bozukluk aslında. Hani bu yoğun kaygı durumu. İşte sürekli bir heyecan hali, terleme hali, çarpıntı, bu tarz işte mide bulantısı, bu tarz belirtiler de olduğu için kişi bu noktada da aslında bir soru işareti oluyor aklında. Öncelikli olarak kaygıyı ne derece yaşadığı, ne yoğunlukta yaşadığı, ne kadar sıklıkta yaşadığı bizim için önemli. Biraz orada danışanı anlamaya çalışıyorum. Acaba kaygıyı ne kadar yoğunlukta yaşıyor? Kaygının onun için anlamı ne? Hangi alanlarda? Hayatın hangi alanlarında bunu hissediyor? Öncelikle buna bakıyorum. Ama sonrasında mesela fiziksel belirtiler dedik. Bu noktada belki bir fiziksel bir muayeneden geçmek faydalı olabilir. Çünkü gerçekten de o belirtileri engellemek de lazım. Organik nedenleri elemek lazım. Sonrasında da zaten biz bir süreç geçiriyoruz. Ama bu süreçten çıktıktan sonra tamamıyla işte kaygılarım yok artık, sıfıra indi, asla böyle bir durum yok. Çünkü en başında dediğimiz gibi kaygı aslında bizim için işlevsel bir duygu ve olması gereken bir duygu. Asla bunu sıfıra indiremeyeceğimizi söylüyoruz ama kaygıya rağmen de hayatımıza devam ediyorsak, kaygıya rağmen bir şeyleri başarıyorsak ve bu kaygı birazcık daha işlevsel seviyeye iniyorsa bizim için zaten önemli olan bu. Biz danışanla bu yönde çalışıyoruz aslında. Yani şöyle ki biz belirsizliği belirli hale getirmeye çalışırken bir beklentiyle de hareket ediyoruz aslında. Ve bu beklentiler de bizim kaygılarımızın daha da artmasına neden olabiliyor. Çünkü bunları kontrol etmeye de çabalıyoruz. O belirsizliği de kontrol etmeye çabalıyoruz. Ve bu belirsizliği kontrol etmeye çalışırken de kaygımız çok daha yükselebiliyor. Biz bu noktada diyoruz ki kontrol etmeye çalışmak değil, hani şartları, koşulları kontrol etmektense kendi davranışlarımızı kontrol etmek, işte duygularımızı, düşüncelerimizi, o kaygımıza müdahale edebilmek bizim için önemli oluyor. Yönetebilmek yani. Panik atak dediğimiz şey aslında diğer bozukluklarla da birlikte görülebilir. Ama burada panik bozukluktan bahsetmiyoruz. Panik ataktan. Çünkü bu bahsettiğimiz atak işte o yoğun korku ve kaygıyla işte o panik hali demek aslında. Titreme olabiliyor, çarpıntı hissediyoruz, o an işte kendimizi çok kötü hissediyoruz, terlemeye başlayabiliyoruz. Bunlara biz atak diyoruz. Ve biz bu ataklar, bu panik ataklar aslında kaygı bozukluğunda da görülebiliyor. Ya da işte travma bozukluğunda da görülebiliyor. Bunu her türlü bozuklukta görme şansımız var. Panik bozuklukla mesela işte bu panik atakları, bu arada panik bozukluk dediğimiz şey de aslında bu atağı tekrar geçirmekten korkmak. Ama şimdi bunu kaygı atağıyla
Panik atağı ayırmakta şöyle bir ayrım yapabiliriz. Ayırmamız da gerekiyor. Çünkü panik atak dediğimiz şey ani gelişen, yaklaşık işte 30 dakika bir sürebiliyor. 30 dakikadan sonra yavaş yavaş azalan bir durum. Ama kaygı atağı yavaş yavaş çıkar ve biz bunu hissederiz bedensel ve azalmaz. Biz bu kaygıyı sürekli olarak hissederiz, bu çıkışı. Özellikle son dönemde işte o belirsizlik daha fazla vurgulandı. İşte pandemiyle dedik, ekonomik durumlarla. Kişilerde şöyle bir durum oluyor. Zaten kaygı bozukluğunda bir tık da o belirsizliği kontrol etme çabasına da girebiliyoruz. Ve bu da bizim kaygımızı yükseltiyor. Ama dediğimiz gibi biz koşulları ve şartları aslında kontrol edemeyiz. Çünkü hayatta kontrol edebildiğimiz şeyler var, kontrol edemediğimiz şeyler var. Biz burada kontrol edebildiğimiz şeyleri, evet, bunu işte kaygımızı yöneterek kontrol etmek, ama kontrol edemediğimiz şeyleri de kabul etmek ve bu şartlara göre şekil alabilmek bizim için önemli. Yani şöyle, aslında kontrol edemediğimiz şeylerin içinde bile kontrol edebildiğimiz, müdahale edebildiğimiz şeyler var. Buna nasıl örnek verebiliriz? Yağmur yağmasını düşünelim. Yağmurun yağmasını kontrol edemeyiz. Ama buna nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebiliriz. İşte şemsiye alıp çıkabiliriz, evden dışarı çıkmak istemeyebiliriz. Bu şekilde adapte ederek, davranışlarımızı kontrol ederek kaygımızı yönetebiliriz. Şöyle, depresyona direkt aslında giriş yapabiliriz. Çünkü kaygıyı depresyonla paralel görmek de çok olası oluyor. Çünkü yönetemiyoruz kaygıyı, kaygımızı yönetemediğimizde düşünsenize, işlevsel düzeyde değil, daha fazla yoğun bir kaygı duyuyoruz. Dolayısıyla işte mesela toplum dışına çıkmak, sosyal fobi de işte bir kaygılanıyoruz. Çünkü sosyal bir ortama çıkmaktan dolayı kaygılanıyoruz. Dolayısıyla kendimizi sosyal ortamlardan çekiyoruz. Sosyal ortamlarda çektiğimizde de depresyonun da beraberinde gelmesi aslında çok olası oluyor. Dolayısıyla kaygı ve depresyon paralel bir şekilde ilerleyebiliyor. Online terapiyle depresyon ve kaygı bozukluğu hisseden insanlara ya da bu çeşit işte duygu durum bozukluğu ya da kaygı bozukluğunun farklı psikolojik sorunları olan insanlara ulaşabiliyoruz. Ve güzel bir terapi süreci geçirebiliyoruz. Ne zaman iyi olacağım kısmına gelirsek de terapistle işte işbirliği olması, işbirliğine açık olması, işte bir uyum içerisinde oldukça zaten bu süreç içerisinde o değişimi kendileri de fark ediyor olacaklar. Ne kadar isteklilerse, ne kadar işbirliğine açıklarsa, online ya da yüz yüze fayda göreceklerdir terapiden. Şöyle beraber çalışıyoruz. Aslında burada terapistin görevi ışık tutmak ve danışanı ufak da olsa işte o ışık tutarak yolunu bulması, daha sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilmesi aslında bizim yaptığımız şey. Ama tabii ki de bu iş terapiste bitmiyor. Dediğimiz gibi danışanın buna açık olması, işbirliğine açık olması, verilen işte çalışmaları beraber terapistiyle karar verdikleri çalışmaları yapması. Çünkü terapide biz bunları ne kadar çalışırsak dışarıda da aslında onları uygulamasını da bekliyoruz. Çünkü böyle oldukça zaten süreç faydalı oluyor. Genelde bu psikoterapi sürecinde işte bazen işte canım hiç istemiyor Mine Hanım. Gelmek istemiyorum, bazen motivasyonumu yitiriyorum ya da işte bir soru işareti olabiliyor kafalarında. Neden kötü hissediyorum bu süreçte diye. Ama zaten kendilerini iyi hissetmek, yaşama sağlıklı bir şekilde devam etmek için geldikleri için ben onlara sadece diyorum ki bu psikoterapi süreci, bu bir öğrenme süreci ve bu tarz duygu dalgalanmaları yaşamanız, bazen motivasyonunuz çok yüksek gelmeniz, bazen kafanıza soru işaretleri, bazen hatta hiç gelmeyebilirsiniz, gelmek istemeyebilirsiniz. Bunlar bizim için zaten sürecimizin birer parçası. Ama ne olursa olsun biz orada işte bazen yer yer motivasyonumuzu kaybetsek de ilk geliş amaçlarının ne olduğunu unutmadan sürece devam etmeleri bizim için önemli. Yani kendilerinde işte bu yoğun kaygıyı anlattığımız gibi hissediyorlarsa, gündelik hayatlarında işte bir sıkıntı yaşıyorlarsa, odaklanmakta problem yaşıyorlarsa, devam ettirmekte sıkıntı yaşıyorlarsa bir uzmana danışmalarını öneririm. Bu bir psikiyatrist de olabilir, psikolog da olabilir.